Merhabalar, ben Selin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden yeni bir videoya başlıyoruz. Aslında birkaç gün önce size hazırlık hakkında, İngilizce hazırlık sürecim hakkında bir video çekmiştim. Bugün de sizlerle Altınbaş Üniversitesi'ni anlatan, benim gözümden bu bir yılım nasıl geçti, böyle bir videoya başlayacağım sizin için. Şöyle bir liste hazırladım. Değineceğim bir sürü şey var. Kısaca size okuyayım. İlk önce okulun genel yerleşkelerini tanıtacağım. Nerede olduğundan falan, biraz konumundan bahsedeceğim. Kampüsünden ve ulaşımından. Öğrenci kulüplerinden, yurtlardan, öğretmenlerinden, bölümlerinden, yani en azından ben eczacılık okuyorum ama kendi adıma bölüm nasıldı bu bir yıl içinde, bundan. Yabancı öğrencilerle Türk öğrencilerin kaynaşması durumundan, akreditasyon öğrenci memnuniyetinden, yemeklerinden, yemekhane fiyatlarından, sınavlarından, dil eğitiminden bahsedeceğim. Yani bugün açıkçası değineceğim bir sürü nokta var. Hepsine yetişebilecek miyim bilmiyorum ama üstünkörü de olsa yavaş yavaş hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Çünkü ben 2022 girişliyim, yani geçen yıl ilk defa Altınbaş Üniversitesi'ne girdim. Ama hiçbir video bulamadım. Yani deli gibi YouTube'da yazın bir sürü video aradım. Öğrenci yorumlarını göreyim. Kim nasıl, memnun mu? Nasıl bir üniversite yani? Bu tarzında araştırma yaparken bulamadım yani hiçbir video. O yüzden dedim ki böyle bir video YouTube'un böyle bir videoya ihtiyacı var ve ben de bu videoyu neden çekmeyeyim diye düşündüm kendimce. Dediğim gibi 2022 girişliyim. Geçen yıl bir dönem hazırlık okudum. Daha sonra bölüme geçtim. Eczacılık fakültesi öğrencisiyim. Bugün de sizlerle bir yıl boyunca Altınbaş bana ne kattı, Altınbaş hakkında neler düşünüyorum, Altınbaş Üniversitesi hakkında neler düşünüyorum, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle okulun konumlarından ve kampüslerinden bahsedeyim. Okulumuzun 3 ayrı kampüsü var. Bakırköy'de, Gayrettepe'de ve Mahmut Bey, Bağcılar'da olmak üzere 3 kampüs. Bağcılar Mahmut Bey'deki hazırlık kampüsü. Yani eğer hazırlık öğrencisi olacaksınız, ilk önce Mahmut Bey, Bağcılar'da eğitim göreceksiniz. Orası ana kampüs diye geçiyor. Ayrıca Bakırköy'de sağlık yerleşkelerinin, sağlık bölümlerinin olduğu bir yerleşke var. Tam Bakırköy meydanda ve bir de Gayrettepe'de bir yerleşkesi var. O da genelde hukuk, psikoloji, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, turistik gibi bölümlerin, daha çok eşit ağırlık bölümlerinin bulunduğu bir kampüs. Şöyle ki, Gayrettepe kampüsünün yeri zaten tartışılmaz. Beşiktaş'tasınız. Yeri, konumu çok güzel. Hemen metronun karşısında. Mis gibi yani. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir yerde Gayrettepe kampüsü. Evet, bahçesi yok. Ama bu ne kadar önemli İstanbul'da okuyan biri için bilmiyorum. Unutmayın ki İstanbul seçtiğinizde çok devlet üniversiteleri dışında, yani Marmara, Boğaziçi, İTÜ ya da Yıldız Teknik gibi üniversiteler dışında çok büyük kampüslü üniversiteler beklemeyin. Ne kadar gerekli İstanbul'da onu da bilmiyorum açıkçası. Ben bu yıl bizzat açıkçası çok da bir eksikliğini yaşamadım kampüsümüzün olmamasının. Bu durumu biraz da açıklayacağım. Bakırköy'deki zaten Bakırköy meydanda, Bakırköy Marmaray'ına, İncirli metrosuna ve şu an Bakırköy meydana bir metro yapılıyor. Özgürlük Meydanı metrosu olacak. Yani Bakırköy İncirli metrosuyla bağlantılı olacak. Çok çok yakın. Yani tam olarak meydandayız zaten biz. O yüzden ulaşım açısından yani gözünüz arkada kalmasınız, çok şanslı bir yerde olacaksınız. Bakırköy sahilinde İdolar var. İdolar'la da Kadıköy'e mesela geçebilirsiniz. Bu şekilde ulaşım açısından güzel. Mahmut Bey Bağcılar kampüsü, yani hazırlık ana kampüste de mühendislik bölümlerinin, hazırlıkların olduğu kampüs. Mimarlık, mühendislik ve hazırlık, yani ana kampüs. Orada kampüs daha çok var. Yani kampüs hayat denilebilecek bir kampüs var. Çok büyük olmasa da küçük bir kampüsümüz var. Diğerlerine nazaran tabii ki kampüsü var en azından yani. Diğer kampüslere bakarsak. Ama bunda da ne kadar kullanıyorsunuz diye sorsanız kampüsü, ben bu yıl hiç kullanmadım desem yeri yani. Yarım dönem hazırlık okudum. Zaten şahsen benim sınıfım bir kere 7. kattaydı, diğeri 3. kattaydı diye hatırlıyorum. O yüzden hiç kullanmadım kampüsü. Yani çok nadir. Zaten sigara da kullanmıyorum. Çok nadir arkadaşlarım aşağı indiğinde sigara diye onlarla beraber teneffüslerde belki iniyordum. Onun dışında dediğim gibi yani kampüsün benim için hiçbir etkisi olmadı. Biz mesela dersten sonra da arkadaşlarımızla hep okulun karşısında Starbucks vardı, Gloria vardı. Orada kahve falan içiyorduk. O şekilde değerlendiriyorduk yani okul sonramızı da. Ya da başka yerlere gidiyorduk gezmek için falan. Yani çok uzun tutun burasını biliyorum ama bence eğer İstanbul'da okuyorsanız çok fazla kampüs hayatını gözünüzde büyütmeyin. Çünkü İstanbul'da zaten gezilecek çok yer var. Yani gez bitiremezsiniz İstanbul'u. O yüzden
Kampüs ne kadar gerekli? Bence hiç gerekli değil. Önemli olan İstanbul'da üniversitenizin konumu. Üniversitenizin konumu eğer iyiyse şanslısınız demektir. Çünkü düşünün, üniversiteniz Büyükçekmece'de ya da Küçükçekmece'de. Kampüsü büyük olsa ne olur? Yani Büyükçekmece'den, Küçükçekmece'den Beşiktaş'a, Kadıköy'e ne bileyim nasıl gideceksiniz? Yani çok uzun bir mesafe kat etmeniz gerekiyor böyle güzel yerlere, turistik yerlere gidebilmek için. Ya da ne bileyim Taksim'e gidebilmek için, Beyoğlu'na gidebilmek için, Mecidiyeköy'e gidebilmek için. Yani demek istediğim, İstanbul'da okuyorsanız kampüs hayatını asla ve asla kafanıza takmayın. Önemli olan üniversitenizin konumu. Üniversite tercihlerinizi üniversitenizin konumuna göre yapın. Bu çok çok önemli. İstanbul'a geliyorsanız buna çok dikkat edin derim şahsen ben. Bunu kısaca anlattığıma göre şimdi birazcık öğrenci kulüplerinden bahsedeyim. Öğrenci kulüpleri aslında gayet aktif, yani aktif değil diyemem. Özellikle Eczacılık Kulübü, kendi bölümüm adına konuşuyorum, çok çok aktif bir kulüp. Hatta geçen yıllarda hep Altınbaş Üniversitesi'nin en aktif kulübü olarak seçildi. O yüzden kulüpleri genelde aktif. Ben bu yıl dans kulübündeydim. Dans kulübü de gayet aktif. Bir sürü farklı dans çeşitleri vardı ders alabileceğimiz. Salsa, cha-cha, bachata tarzında. Ayrıca bir tane daha dans türü var ama şu an aklıma gelmedi ismi tam olarak, yani telaffuz edemeyeceğim. Bunların hepsinin eğitimlerini ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Çoğu devlet üniversitesinde Yıldız Teknik ve İTÜ gibi modern danslar ücretliymiş. Yani belli bir ücret ödüyormuşsun diyebiliyorum. Çünkü bizim üniversitemizde bir kişi vardı Yıldız Teknik'ten gelen, Ahmet. O öyle diyordu, yani onlar da modern danslar ücretliymiş. O yüzden bizim üniversitemizde de çalışmış. O daha önce böyle bir geçmişi varmış. Bizim üniversitemize gelmişti. Dans kulübündeydi o da. Yani demek istediğim, bu da size ücretsiz olarak veriliyor öğrenci kulüplerinde ve gayet aktif. Ben bu yıl bir dönem boyunca hep gittim aralıksız, her hafta. Haftada 2 gün oluyordu bazen. Bazen haftada 1 gün oluyordu. Düzenli olarak derslerimize gittim. Çok tatlı bir hocamız vardı. Gayet güzeldi yani. Daha sonra deprem girdi araya. İkinci dönemde dedim ki en iyisi bırakayım, yani gösteri falan çıkmayacak herhalde. Daha sonra tabii gösteri çıkarttılar. Çok da tatlı bir gösteri oldu. Bizim düşündüğümüz gibi olmadı en azından. Onu da Instagram adreslerini şuraya ya da şuraya koyarım. Çok tatlı bir ekip, çok tatlı danslar çıkartıyorlar. Hocamız da çok tatlı. Umarım gelirsiniz ve dans kulübüne yer alırsınız diyorum sizlere. Daha sonra sinema kulübü var. Mesela her çarşamba saat 6'da Mahmut Bey kampüsünde sinema gösterimi oluyor. O da bir arkadaşımız, dansta tanıştığımız bir arkadaşımız, onun koordinatörü tarzı bir şeydi ya da kulübü açan kişi de denebilir. Oydu. Onun sayesinde öğrenmiştik bunu da. Her çarşamba saat 6'da farklı bir sinema gösterime giriyordu. Futbol kulüplerinden tutun yelkencilik kulübümüzde çok aktif, bir sürü başarıları var. Bir sürü kulüp var, yani hukuk kulübü, dişilik kulübü, eczacılık kulübü, tıpçılık kulübü, yani bir sürü kulüp var. Bunların istediğiniz, tiyatro kulübü, sinema kulübü, bunların hiç istediğiniz hepsine katılabilirsiniz. Yani kulüplerimiz aktif. Bunu söyleyebilirim. Yurtlarından bahsedeyim. Bir tane Altınbaş yurdu var. Mahmut Bey kampüsünün hemen yanında. Kampüse çok yakın bir yerde bulunuyor. Yani yürümeyle 2-3 dakika direkt, yani kampüsün hemen yanında diyebilirim. Ben geçen yıl orada kaldım. Orası da konum olarak çoğu kişinin kötü diye adlandırdığı bir yer olsa da ben gayet seviyordum açıkçası. Hazırlığıma çok çok yakındı. Yani 2-3 dakika mesafedeydi ve ilk dönem bu yüzden çok çok rahat ettim. Ulaşım gibi bir sorunum olmadı en azından okul adına. Daha sonra onun dışında Mahmut Bey metrosuna çok yakındı. Evet, bazen ulaşım zor olabiliyordu, yani geceleri falan zor olabiliyordu ulaşım, ama olsun. Çok tatlıydı. Ben çok tatlı anılar biriktirdim. Bu yıl da kalabilirdim ama bu yıl kalamayacağım orada. Yani Altınbaş yurdu da gayet güzel. Yurdu da gayet kaliteli. Hatta otelden dönme diyebiliyorum. Çok yeni. Çok çok yeni. Hatta internet sitesinden falan baktıysanız görmüşsünüzdür. Bildiğin otel gibi bir yurt yani. 10 numara 5 yıldız. Çok güzel. Bu yıl fiyatlar çok arttı ama onu zaten biliyorsunuzdur eğer yurtları birazcık araştırdıysanız. Gerçi İstanbul'daki her yurt çok arttı. Yani çevre üniversitelerden de duyduğum kadarıyla bu yıl İstanbul'da hem üniversite yurtlarının hem de evlerin fiyatları çok çok fazla. Ama genel olarak Altınbaş yurdunun da çok çok güzel olduğunu dile getirebilirim. Bu yıl deneyimlemiş biri olarak çok çok memnundum. İçindeki kütüphanelerinden tutun yemekhanesine kadar her şey, öğrenci mutfağına kadar her şey 10 numara 5 yıldızdı yani. Eğer kalmak isterseniz çok çok gönül rahatlığıyla önerebilirim. Çünkü odalarını da bölümlere göre falan ayarlamaya çalışıyorlar. Neyse, Altınbaş Üniversitesi yurdu hakkında bir video çekerim ve bunlardan orada bahsederim. Şimdi gelelim öğretmenlerine. Ben şahsen çok çok tatlı insanlarla tanıştım bu yıl. Özellikle hazırlıkta Burcu hocamız çok tatlıydı, Daniel hocamız çok tatlıydı.
ben mi tatlı insanlarla karşılaştım yoksa bütün hocalar mı böyle bilmiyorum ama gerçekten güzel öğretmenleri var. Güzel ve ilgililer. Sohbet edebiliyorsunuz, iletişim kurabiliyorsunuz. Hani lisede falan böyle üniversiteye gitmeden önce videolar izlediğimde hocalarla iletişim kurulmadığını ya da bunun zor olduğunu, lise gibi olmadığını dile getiriyorlardı videolarda. Ama hayır, bizim üniversitemizde böyle değil. En azından ben karşılaşmadım. Hepsi çok tatlı hocalardı. Birebir hepsiyle iletişime geçip konuşabilip muhabbet edebiliyordunuz. Yani aynı lise öğretmenlerinizden farksız diyebilirim. Onun dışında ikinci dönem bölüme geçtim. Orada da birkaç öğretmeni görebilme fırsatım oldu. Onlar da çok tatlıydı benim gözümde. Yani çok kötü anlatıyor ya da neden bu dersi bu insan anlatıyor, çok iletişimleri çok kötü diyebileceğim bir insanla açıkçası karşılaşmadım. Hocalarımız en azından bizimle ilgilenmek açısından maillerimize dönmek ya da sorularımıza cevap vermek, daha sonra bizimle iletişime geçmek açısından hep çok tatlı insanlardı ki bunu az olsa da birkaç videoya baktığınızda görebilirsiniz. Özellikle bizim kulübümüzün, Eczacılık Kulübü'nün Reçetesizler YouTube kanalı var. Oradan da birkaç video izlediyseniz belki bizim bölüme geliyorsunuzdur eczacılık. Orada da denk gelmişsinizdir. Çoğu öğrenci hocalarımızın çok tatlı olduğunu dile getirir diğer üniversitelerin aksine. Evet, şimdi de bölümden bahsediyorum, zor mu vesaire diye. Şimdi çoğu bölüm üniversitemizde 2 yıllık ön lisanslar dışında bütün bölümler İngilizce. Yani ya %100 İngilizce ya da mesela diş %30 İngilizce ama bir şekilde İngilizcesi çok yoğun bir okuldayız. Dil eğitimi çok iyi olduğu için bence bölümde çok fazla zorlanmıyordur kimse. Evet, ben yıl dönemde bölüme geçtiğimde bir afalladım. Herkes afallayacak bölüme geçtiğinde. Ama genelde üst sınıflarımız, özellikle 3. sınıf olan herkes diyor ki 3. sınıfa geldiğinizde her şey sizde ana diliniz gibi oturmuş olacak. Yani o dersi Türkçe gibi değil de İngilizce gibi değil de Türkçe gibi çalışıyorsunuz gibi hissedeceksiniz diyorlar. Bilmiyorum, umarım öyle olur. Evet, İngilizce okumak, özellikle ben %100 İngilizce okuyorum. %100 İngilizce okumak zor, kolay değil. Ama dil eğitimi, hazırlık eğitimi çok zor ama aynı zamanda çok da kaliteli. Bunu unutmayın. Sizi çok geliştirecek. İsyan etmek yerine kendinizi geliştirmeye odaklanın. Unutmayın ki hazırlıkta aldığınız eğitim size bölümde illaki bir noktada yardımcı olacak. O yüzden kolay diyemem. Yani zor, gayet kolay değil. Şimdi yabancı öğrencilerinden bahsedeyim. Yabancı öğrenciler konusunda biraz ön yargı var genelde bu okula karşı. Yani gelen insanlar, ki ben de ilk gittiğimde böyle düşünmüştüm belki. Ama hayır, ön yargılı olmayın. Bir önceki hazırlık videomda da bahsetmiştim. Onlar size çok şey katacak. Hep böyle düşünün. Onlarla iletişime geçmeye çalışın. Arkadaş olmaya çalışın. Çok tatlı insanlar da var aralarında, dediğim gibi. Çok çok sempatik bulabileceğiniz insanlar da var. Onlar sizin gelişmenize sebep olabilecek insanlar. Belki de bir noktada hayatınızın dönüm noktası olabilecek insanlar. Dediğim gibi çoğu kişi şu an üniversite öğrencisi ya da büyük, artık bir iş sahibi olan çoğu kişi Cambly ya da Open English gibi bir sürü uygulamaları satın alarak dillerini geliştirmeye çalışıyorlar. Ve bunlara bir sürü para, yani yolluyorlar mı diyeyim, para basıyorlar. Ama sizin bu şansınız beleşe var yani. İstediğiniz her zaman yabancı öğrencilerle iletişime geçip onlarla arkadaş olup dilinizi geliştirebilirsiniz. Bunu fırsat haline çevirin o yüzden. Onun dışında yabancı öğrencilerin bulunması derslerin her zaman %100 İngilizce işlenmesine sebep oluyor. Yani şöyle düşünün, tek ortak diliniz İngilizce olduğu için hoca dersi sadece İngilizce anlatıyor. Bazı üniversitelerde şöyle duydum. Eğer öğrenciler anlamıyorsa yani yabancı öğrencileri önyargı haline getirmeyin. Onları size bir fırsat olduğunu düşünün ve böyle ilerleyin. Nerede kalmıştım? Akreditasyonda kalmıştım. Akreditasyon ne demek? Şu demek. Akreditasyon, mesela diyelim ki siz Amerika'ya gitmek istiyorsunuz. Amerika'dan denklik almak istiyorsunuz. Oraya gittiğinizde sizin diplomanıza bakıyorlar. Siz hangi dersleri görmüşsünüz? Hangi dersleri almışsınız? Bu derslerin içerikleri neler? Bunlara bakıyorlar. Ve kendi ülkeleriyle karşılaştırıyorlar. Ama şöyle bir sorun var. Çoğu ülke ile bizim aldığımız eğitim diğer üniversiteler denk değil. Denk olmadığı için de mesela Amerika'ya gittiğinizde size diyorlar ki senin aldığın eczacılık eğitim benim ülkemde sadece 2 yıllık, yani 2 yıl anlamına geliyor. O yüzden senin üniversiteni 5 yıl tamamlaman gerekiyor. Yani 3 yıl daha okuman gerekiyor burada. Ancak o şekilde denklini alabilirsin diyor. Yani bu da insanlara zorluk çıkartıyor. Eğer yurt dışı hayali olan, yurt dışına gitmek isteyen birileri, eğer sen öyle biriysen.
Evet, şu an söyledim. O yüzden akreditasyon önemli. Özellikle yurt dışı için çok önemli. Yurt dışı hayali olan, uluslararası şirketlerde çalışıp yurt dışında kariyere devam etmek isteyen insanlar için akreditasyonlu üniversitelere gitmenizi öneririm. Mavi diplomayla akreditasyon aynı şey değil. Bunu unutmayın. Çoğu özel, çoğu İngilizce programa sahip olan üniversite mavi diploma verir. Ama akreditasyon farklı bir şeydir. Bunu unutmayın. Mesela eczacılık fakülteleri şu an Türkiye'de 45 tane var diye biliyorum. Bu yıl artmış da olabilir. 45 tane eczacılık üniversitesinin sadece 15'i tam akreditasyon almıştır. Bunların çoğu devlet ve sadece 2 tanesi diye hatırlıyorum. Umarım daha fazla değildir. Yoksa düzeltirim. Sadece 2 tanesi özeldir. Altınbaş Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi'dir bunlar. Buna dikkat edin yani. Akreditasyon olunması bir üniversitenin sizin için büyük bir avantajdır. Ayrıca İngilizce okumak da çok büyük bir avantajdır. Bunun farkına ne zaman varıyorsunuz? Muhtemelen iş hayatına atıldıktan sonra anlıyorsunuz. Eğer yapabilirim diyorsanız, kendinize güveniyorsanız mutlaka bölümünüzü bu eczacılık olsun, mühendislik olsun, ne olursa olsun İngilizce okumak olsun bu dönemde. Çünkü biliyorsunuz ki artık İngilizce bile yetmiyor. Bırakın yani onu bunu. İngilizce bile yetmiyor. Her şirket, özellikle uluslararası şirketler İngilizce okumuş, İngilizcesi olan birilerini istiyorlar. Staj için de olsun, çalışmak için de olsun, almak için. Özellikle mühendislik bölümlerinde mesela bu çok var. Eczacılıkta da aynı şekilde diyebilirim. Şimdi geçiyorum öğrenci memnuniyetine. En sonda bir şirket tarafından, onun verilerini şuraya koyarım, her yıl öğrenci memnuniyeti araştırılması yapılıyor. Ben de bunları geçen yıldan beri takip ediyorum. Yani öğrenciler üniversiteden ne kadar memnun? Bize de bu anketleri doldurdular ve bu anketler tüm öğrencilere zorunlu olarak doldurulduğu bir anket. Bu tüm öğrencilere zorunlu olarak doldurulan bir anket. Eğer mesela o anket doldurmadan sınav sonuçlarını göremiyorsun gibi ya da vize final sonuçlarını göremiyorsun gibi bir durum var. Yani bu anketi herkes doldurdu. Biz de bu yıl doldurduk. Bu anket sonuçlarına göre üniversitemiz vakıf üniversiteleri arasında 20. sırada yer alıyor öğrenci memnuniyeti açısından. Yani belki çok ismi duyulmamış bir üniversite olabilir ama çoğu insan üniversitesinden memnun. Bu bunu gösteriyor. Ben de memnunum şahsen. Kimse önyargıyla gelmesin diyorum. Yani ben gayet memnunum. Kimse yaşamadan bilmiyor. Şansımda da güzel bir üniversite olmuş diyorum. Yemekleri nasıl? Yemekleri gayet güzel. Her gün öğle yemeği çıkıyor. Ama fiyatları biraz fazla. Geçen yıl 40 lirayla başlamıştı. 65 lirayla bitirdik. Bu yıl yazın 70 liraymış galiba. Ama kaç lirayla başlar ve kaç lirayla bitiririz bilmiyorum. Ama biliyorsunuz ki özel üniversitelerin yemek fiyatlarını devlet üniversiteleriyle karşılaştırmamak gerekiyor. Yani bu özel üniversitelerin genel bir sorunu. Her özel üniversitede yemekler çok pahalı oluyor. Sadece bizim üniversiteye özel değil. Ama önemli olan yemeklerin güzel olup olmaması. Gayet güzel ve porsiyonları çok fazla. Yani mesela İTÜ'de de yemek yedim ben. İTÜ'nün yemeğiyle bizim üniversitenin yemeğini karşılaştıramazsınız. Evet, İTÜ'nün yemeği çok çok ucuz. Keşke bizim de yemeklerimiz o kadar ucuz olsa. Devlet üniversitesinde bu açıdan çok büyük avantaj öğrencilere. Ama şunu söyleyebilirim. Özel üniversitede de, en azından bizim üniversitemizde de her çeşit yemekten almak zorunda değilsiniz. Mesela ben bazen sadece çorbayla pilav alıyordum. Mesela geçen yılki fiyatlara göre 20 lira ödeyip çıkıyordum. Yani çorba 12 liraydı. İşte bulgur pilavı 10 lira olsa 20 lira ödeyip bir şekilde çıkıyordum. 22 lira 20 lira ödeyip çıkıyordum. Demek istediğim, porsiyonlar çok fazla. Yani siz 4 çeşit yemek alsanız o yemeği asla bitiremezsiniz. Yani ben en azından bitiremiyordum. Bu şekilde de yaparak daha ucuz fiyatlarda yiyebilirsiniz isterseniz. Ki şu an düşününce 70 liraya ne kalmış? Dışarıda yemek isteseniz o fiyatlara doğru düzgün bir yemek yemezsiniz. Tabii ki dediğim gibi devlet üniversitesiyle karşılaştırmamak gerekiyor. Çünkü devlet üniversiteleri bu... Merhabalar. Size şu an yanınıza editten geliyorum açıkçası. Bu videoyu editlemeden önce fark ettim ki videonun sonu yok. Sonun olmasının sebebi de saklama alanım kalmamıştı. O yüzden çekebildiğim kadar çekmiştim ama zaten bitmişti. Yani şu şeylerin, maddelerin hepsinden bahsetmiştim. Size kapanış yapmaya geldim. Bu arada da arkadaşlar biliyorum ki pazartesi günü seviye belirleme sınavınız var. Daha sonra perşembe günü sanırsam yeterlilik sınavınız var. Bir sürü soru aldım bunun adına. O yüzden aklıma şöyle bir fikir geldi. Seviye belirleme adına ben ekstra çalışmadım ama yeterlilik adına bir sürü sınav çözdüm örnek. İşte ne bileyim bir sürü kendim bireysel çalışmalarım oldu. Bunlardan bahsettiğim, ben ne yaptım, yeterliliğe nasıl daha iyi çalışabiliriz, seviye belirlemeye nasıl daha iyi çalışabiliriz, hangi kanalları kullandım vesaire diye bir video, bir içerik üretmeye karar verdim anlık.
İşte şu anda içerik çıkartıyorum bilgisayarımda bir yandan sizlere. Çünkü dosyalarımın hepsi duruyordu zaten. Nasıl çalıştığımla alakalı, bilgisayarımda neleri kullandığımla alakalı. Şimdi size bu videoyu atacağım. Bir yandan ben yüklenirken YouTube'a o videonun içeriklerini düzenleyeceğim. O da sizin sınavınızdan önce, yani yarın, bu videoyu bugün atacağım. Yarın da yeterlilik ve seviye belirleme adına ne yapabilirsiniz son günlerde, bununla alakalı bir video çekeceğim. Haberiniz olsun. İşte dediğim gibi yani aslında bu üniversite tanıtım videosuydu. Ben şu an onun sonunu çekmeye geldim. Umarım üniversitemizi daha iyi, daha yakından tanıyabilmişsinizdir. Dediğim gibi ben bunların hiçbirine geçen yıl ulaşamamıştım. Belki de o yüzden birazcık ön yargım olmuştu ya da ne olacağını bilmediğim için heyecanlanmıştım veya korkmuştum. Üniversite hakkında hiçbir şey bulamadığım için aynı şekilde. Ama bizzat yaşayıp görünce bazı şeyler daha farklı oluyor. Bunları dile getirmek, işte size bir bilgi vermek amacıyla bu videoları çektim ki çok tatlı geri dönütlerinizi aldım. Hepinize tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Gerek WhatsApp'tan olsun, gerek YouTube yorumlarından ya da Instagram'dan, her yerden dönüp herkese bilgi vermeye çalışıyorum ama fark ettim ki seviye belirleme ve yeterlilik hakkında çok fazla soru işareti var. Kafanızda ne yapacağım, ne yapmalıyım, sen ne yaptın, ne yapsak iyi olur tarzında. Bununla alakalı dediğim gibi şu anda bir içerik çıkartıyorum. Yarın, en kötü pazar günü, ama yarın bunu size atmam lazım biliyorum. Çünkü zaten pazartesiymiş sınavınız ama en azından pazartesiye yetişmese bile yeterli, kesin yetişir. Perşembe günü çünkü. Ama yetiştireceğim. Şu an içerik çıkartıyorum. Ona göre çekmeye başlarım diye düşünüyorum. En yakın zamanda onu da yarın akşam yetiştireceğim sizler için. Öyle, umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay, bu arada söylemeyi unutmuşum, bir dakika. Normal günlük vlog tarzında, üniversite hayatım ya da günlük yaşantım tarzında sohbetli videolar tarzında videolara devam edeceğim bu arada arkadaşlar. Ama şu anda üniversite tercih dönemi bitti ve herkes yerleşti. O yüzden birazcık çok fazla dönen oluyor bana okul hakkında. Yani tek video belki de bunlar olduğu için, çünkü ya da hazırlık hakkında vesaire. Onların videolarını şu an onlar seviye belirleme ve hazırlıklar yeterliğe girene kadar yetiştirmeye çalışıyorum kendimce. Bunların hepsine devam edeceğim. Hatta şu an yedekte videom da var aslında. Günlük vlog tarzında. Pasta yaptım falan. Hatta işte markalardan gelenler tarzında videolar çekiyorlar ya, tatlı. Ben onu gratis alışverişim tarzında da bir video çekmek istiyorum. Hani bir sürü alışveriş yaptım. Sadece gratis'e değil, Trendyol, her şey. Alakalı bir video da çekeceğim ama dediğim gibi bu birkaç gün birazcık okul hakkında videolar atmam gerektiğinin kanaatindeyim. Çünkü bir sürü insan yazıyor. Bir sürü insana yardımcı olmaya çalışıyorum. Demek ki böyle videoların gerçekten ihtiyacı var. Onların da kısa dönemleri, yani şu anda bu konu hakkında bilgilere ihtiyaçları olduğu bir dönem. O yüzden şu ara günlük vlog ve sohbet tarzı videolar atamayacağım bir süre, ama merak etmeyin, onlar da hazırda. En kısa zamanda onları da atmayı düşünüyorum. Hatta belki bir delilik yapıp bir sürü video da atabilirim, bilmiyorum. Yani her gün ya da... Zaten 2 günde bir atıyorum aslında videoları, ama dediğim gibi aslında aklımda bir sürü içerik var. Bir sürü şey var. Ayrıca okul hakkında da videolar çekmem lazım. Bilmiyorum, bu işe bakacağız. Bu hazırlatmayı da geçiyorum. Bu arada beni beğendiyseniz, beni tatlı ve samimi bulduysanız kanalıma abone olmayı, yine gelecek videoları takip etmeyi, videomu beğenmeyi ya da yorum atmayı, hepsini bekliyorum. Bunların hiçbirini unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere diliyorum ikinci kez. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki geldiniz. İyi ki beni izlediniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.